Merhabalar, Hobbiz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz İspanyol kol ve çok şık olan bluzumun yapımını paylaşıyor olacağım. Pinterest'te gördüm, çok hoşuma gitti. Hemen oturdum, kendime uygun olan sayılarını çıkarmaya başladım. 38 beden için ördüm. Bu 38-40 beden aralığında olan kişiler için uygun bir boyutlarda oldu. Sizler için large, small, medium hepsinin sayılarını çıkarttım. Videomun devamında bunları veriyorum. İsterseniz not alabilirsiniz. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın kolları hareketli. Kollarına gelene kadar olan kısımda yaka kısmından başlıyoruz ve sonrasında şu noktaya kadar kol evinden büyütmeye ve gövdemizi oluşturmaya başlıyoruz. Sonrası düz iniyor. Kollarda hareket var dediğim gibi. Bunları adım adım takip ederek size her aşamasını gösteriyorum. Hiçbir noktasını atlamadan bakın şuradaki en ufak noktasına nereye batacağınıza dahi gösteriyorum. Videoyu atlamadan izleyin. Hızlandırabilirsiniz ama lütfen atlamayın ki herhangi bir şey kaçırmadan. Kullandığım ip neymiş bu? Ören Bayan Süper Baby kullanıyorum. 100 gramlık 340 metre uzunluğunda akrilik, %100 akrilik bir ip kullandım. Mevsimine göre iplerinizi değiştirebilirsiniz. Şu an kış olduğu için bu tarz ürünler kullanabilmemiz mümkün. Sonrasında aynı modeli yazlık iplerde de örebilirsiniz. Bu yünümden ben 2,5 tane kullandım. Siyah ipinizi de ne varsa onu çok az miktarda gidiyor zaten. Yarım yumak kadar falan gidiyordur maksimum. Onu istediğiniz bir markadan kullanırsınız. Şu şekilde 5 milimlik tığla örüyorum. Hemen şöyle bakın hızlıca bedeninden de bahsedelim. Genişliği 49 santimlik bir bel genişliği var. Oldukça geniş. Uzunluğunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Ben şöyle fikir olması açısından bakın. Yaka kısmından itibaren alta indiğimde 45 santim kadar uzattım ama bunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilmeniz mümkün. Şu İspanyol kolumuzun genişliğini de söyleyeyim. Bunun genişliği de tam olarak 35 santim. Bitişinde 35 santimlik oldukça geniş bir yelpaze İspanyol kolumuz var. Lafı hiç uzatmadan hemen videomuza geçmek istiyorum. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Haydi kolay gelsin, çabuk bitsin. Evet, şimdi ilk etapta kendi örmüş olduğum bluzun üzerinden ilerlemek istiyorum. Ben bunu medium olarak çalıştım. Sizlerle birlikte başlangıcımızı yapacağız. Başlangıçtan sonra şu kısma kadar bakın, koltuk altı kısmına kadar nasıl ilerleyebileceğinizi göstereceğim. Sonrasında gövdeyi nasıl devam ettireceğinizi göstereceğim. Bir kolunu ördüm, diğer kolunu bıraktım. Bunu birlikte devam edeceğiz. Bunun medium başladım dediğim gibi. Eğer ki siz de medium bedenseniz benimle söylediğim sayılarda yapabilirsiniz. Size şöyle hemen bakın. Sayılarını da çıkardım, hazırladım. Medium beden için 64 tane trabzana ihtiyacınız var. Bunu 64 zincir çekip bekliyorsunuz. Sonrasında üzerine model kurulumunu yapıyoruz. Large bedenseniz 85. Bunun sayılarını da tekrardan açıklamalar kısmına yazarım. Small olsanız eğer de toplamda 53 tane zincirle başlangıç yapmanız gerekiyor. Bunu ekran kaydı aldıysanız hemen size şöyle hızlıca nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu halihazırda şu an bakın bekliyor. Bunun üzerine devam edeceğim. Fakat ben size şöyle çok daha küçük bir zincir çekerek başlangıç yapacağım ki hızlıca ilerleyebilirim nasıl yaptığımızı. Çünkü hep birbirini tekrar eden bir model. İkili trabzanlar yapacağız. Koltuk altına kadar geldikten sonra kolumuzu oluşturma kısmında arttırmalar vesaireler var. Onları yaparken çok daha dikkatli olmamız gerekecek. Şimdi ben normal zincirlerimi çekerek başlıyorum. Siz eğer belirttiğim, az önce göstermiş olduğum gibi hangi bedene uygunsanız o beden kadar zincir çekip bekliyorsunuz. 1, 2, 3 tane fazladan zincirinizi çekin. Ne olur ne olmaz diye fazladan gelenleri şuradan kesip atarız. Hiç önemli değil. Evet, şimdi ben şu şekilde fazladan zincirlerimi çektim size çok daha rahat anlatabilmek adına. Model kurulumumu medium beden üzerine anlatacağım. Large ve small'da açıklamalar kısmına yazarım. Size ona göre hangisi sizin için uygunsa devam edersiniz. Son zincirime parmağımı koyuyorum. 1, 2, 3 tane daha bakın zincir ekledim. İpimi doladım. Parmağımı koyduğum noktaya batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapacağız. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini, sonra ikisini birden ördüm. Yan yana iki tane ikili trabzanım oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz arada. İpimi doladım. Tekrar bakın aynı zincirime giriyorum. Aynı yere ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ben bunu çok böyle demo gibi böyle minicik bir parça üzerinde göstereceğim ama sizler bunu yaptıktan sonra ipinizi doluyorsunuz. Sıradaki zincire batıyorsunuz. Bir tane ikili trabzan.
Bu ilk trabzanınız. Doladık, bir sonrakine battık. Bu ikinci trabzanınız. Bu şekilde yan yana 15 tane trabzan yapıyorsunuz. Bu üçüncü trabzanımız. Hepsi ikili trabzan olacak şekilde ilerletelim. Hatta şu iki tane zincir çektiğimiz noktaya da bir tane belirleyicimizi takalım. Burada kafamız karışmasın. Bakın şurada başlangıç yaptık. Sonrasında V gibi görünen bir alanımız var. İki zincir çekmiş olduğumuz. Bu sağ ve sol bacağını saymıyoruz. Bakın sonrasındakinde 15 tane trabzanımızı oluşturduk. 16. zincirime geldim. 16. zincirime ipimi doladım. Girdim. 16. zincirime bir tane trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim. Doladım ve aynı noktaya tekrardan batıyorum. 16 zincirime tekrardan bir artırma bölgesi oluşturdum. Buraya da tekrardan bakın. Aslında çok belli oluyor ama biz yine de hiç riske atmayalım. Bunu buraya tekrardan koyduk. Yani şu şekilde. Burada önde bir tane trabzan koyduk. Kolumuz için 15 tane trabzan yaptık. Şimdi sırt kısmımıza geçiyoruz. Sırt kısmımızda da 30 tane trabzanımız var. V grubumun bacaklarını saymıyorum. Bunların haricinde başlıyoruz. Buradan itibaren bu ilk trabzanımız. Buna 1 dedik. Devam ettik. Yanına 2 dedik. Toplamda 30 tane trabzan olana kadar devam ediyoruz sırtımız için. Sırt kısmımız için de 30 tane trabzanımızı yaptık. Sonrasındaki trabzanımıza batıyoruz. Bakın 31. trabzan bu. Bunun için de tekrardan bir arttırma yeri oluşturacağız. Bir tane trabzanımı ördüm. 2 tane zincir çektim ve aynı noktaya tekrardan batıyorum. Burada sırtımız ve sol kolumuz için burada tekrardan bir artırma noktası belirlemiş olduk kendimize. Bakın 2 tane zincir çektik bu arada. Bunu da buraya takalım. Sonrasında diğer kolumuz için tekrardan 15 tane trabzan oluşturuyoruz. Şuradan itibaren başladık. Buna 1 dedik. Yanına hemen ikincisini koyduk. 15 tane trabzanımızı oluşturalım. Diğer kol için 15 tane trabzanımızı oluşturduk. Sonrasında sırasında gelen zincirimize batıyoruz. Burada tekrardan bir arttırma yerimizi koyacağız. Bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve bir tane daha ikili trabzan. Burası bizim arttırma yerimiz artık bakın. Buraya da bir tane şöyle koyalım belirleyici. İpimi doluyorum ve aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Bu da benim önüm için devam edeceğim şu verevi verecek olan tek başına duran trabzanım. Buraya kadar bakın şu şekilde minicik benimkisi ama bütün bedenler için aynı şekilde aynı sayılarla ilerleyeceğimiz için bunun demo olması hiçbir şey değiştirmeyecektir. Hepsinde aynı ilerleyeceğiz. Şu an bu şekli oluşturmuş olmanız gerekiyor. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim, döndüm. İpimi doladım. Hemen ilk trabzanımın aynı noktaya bakın. İlk başlangıçtaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Şu V olarak arada 2 tane zincir çekmiştik. Bunun V'mizin sağ bacağına batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 3 tane trabzanımız oldu burada. Şimdi arttırma yerindeyim. Arttırma yerim için şu boşluğuma giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir doladım ve tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bakın boşluğuma girdim. İkili trabzan. Artık burası benim arttırma noktam. Buradaki belirleyicime hiç gerek kalmadı. Zaten 2'şer tane zincir çektiğimiz için bağırıyorlar resmen ben burada arttırma yapılacağım diye. Sonrasında devam ediyoruz. Hiçbir trabzanımızı atlamadan devam ediyoruz. Bakın V'min sol bacağının tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hep ikili trabzan olduğu için herhangi bir karışıklık da olmayacak gövde kısmında. Bütün trabzanların tepesine bak. Burada sizin 15 taneydi bu. Dolayısıyla sağdan ve soldan kollardan arttırdığımız için fazladan trabzanlarınız olacak. Şu şekilde ilerleyelim hemen. Bakın tekrar arttırma yerine gelene kadar ikili trabzanlarımı ördüm. Sırt kısmımdaki arttırma noktama geldim. Şurada belirleyicim duruyor. Belirleyicimin olduğu bakın V grubum. Bunun sağ bacağına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sağ bacağına girdim. İkili trabzanımı yaptım. Şu belirleyiciyi bir çıkartalım önce. Bunu takmamamız sadece görsel olarak tam noktaların tespit edildiğini anlamak adınaydı. Doladım ipimi. Bakın boşluğumun içine girdim. Burası benim arttırma yerim. Boşluğuma girdim. Bir tane ikili trabzan. 2 tane zincir çekiyorum. Doladım ve tekrardan aynı noktaya giriyorum boşluğuma. İkili trabzan.
Zaten bu delikler kocaman kocaman olduğu için hiç gözünüzden kaçmayacaktır. Sonrasında hemen V grubumun sol bacağına batıyorum. Atlamıyorum hiçbirini. Ve ikili trabzan. Bu şekilde devam ettiriyorum. Şimdi sıramın sonuna kadar böyle devam edeceğim. Şöyle koyayım. Yani bu hep aynı olduğu için buralarda herhangi bir hatanız olmayacaktır. Buradan devam ettik. Bakın şurada 30 tane trabzanınız var. 30 tane trabzanınızı yapıyorsunuz. Arttırma noktanıza geldiğiniz zaman buradaki V'nizin sağ bacağına da batıyorsunuz. Sonrasında boşluğa girip arttırmanızı yapıyorsunuz. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Sonrasında sol bacağına da batıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Şu noktaya geldiğimizde tekrardan görüşelim. Evet, şimdi şu kısmı bakın dolandım geldim. Şu baş kısmındayım. Buradaki belirleyicimi de çıkardım çünkü ihtiyacım yok. Şu şekilde. Şimdi burada neyimiz var? Burada bir tane V'miz var. Bir tane de baş kısmında çekmiş olduğumuz üçlü 3 tane zincirimiz var. İpimi doladım. Bakın V'min sağ bacağına giriyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi V'nin içine giriyorum. Burada arttırmamı yapıyorum tekrardan. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir doladım. Tekrar girdim, arttırmamı yaptım. İpimi doladım. V'min sol bacağına batıyorum. Sol bacağına battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Başlangıçtaki zincirim kaldı şimdi. Onun üzerine de ipimi doladım. Bakın tepesine batıyorum. Buradaki tek trabzanımın. Bunun üzerine ikili trabzanımı yaptım, doladım ve aynısına bir tane daha. Başlangıçta nasıl arttırma yaparak başladıysak bitişte de aynı şekilde arttırma yaparak sonlandırdım. Bakın şuradaki boşluğu baz alalım. Bunun yanında 4 tane trabzanım var. Buradaki boşluğu görün. Bunun da sağ tarafında 4 tane trabzanım var. İki tarafta aynı şekilde ilerlemeli. Şimdi nerede kaldık? Şu şekilde. 3 tane zincirimizi çektik. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Doladım. Hemen ilk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani aynı yere 2 tane ile başlamış oluyoruz her sırada. Ve aynı yerden 2 tane sırayla bitişimizi yapıyoruz. Doladık. Sırasında gelen bakın şurada şu boşluğuma gelene kadar 3 tane daha trabzanım var. Bunların tepesine şimdi batıyorum. Sadece başlangıçta ekstradan bir trabzan koymuş oluyoruz. Bu da bizim yaka kısmımızın oluşmasını sağlıyor. Doladım, boşluğumdayım. Boşluğuma bir tane ikili trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim ve bir tane daha ikili trabzanımı yaptım. Şu şekilde. Şimdi şöyle görünüyor şu aşamada. Bu kısımdan ufak ufak şöyle hatta katlayalım minicik bluzumuzu. Şimdi burası eksik olduğu için biraz tuhaf görünüyor olabilir. Bakın öne doğru ufak ufak şöyle bir V şekli verme başladı. Devam ediyoruz şimdi. Trabzanlarımız üzerine trabzan. Şuradaki boşluklarımıza da arttırmalarımızı yaparak bütün parçamızın sonuna kadar ilerleyelim. Sonunda tekrardan ne yapacağımızı görelim. Ondan sonra zaten belli bir noktaya kadar bu şekilde ilerleteceğiz. Sonunda tekrardan buluşalım. Evet, tekrardan bakın sona kadar ilerlettim. Şurada son V'min içine giriyorum şimdi. Hatta sağ bacağını da üzerine batmamışım. V'min sağ bacağına battım, bir tane ikili trabzan. V grubumun içine girdim. Arttırmamı yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir. Burada unutmamanız gereken aralarda 2 tane zincir çekiyor olmanız. Şimdi sırasıyla V'min sol bacağını battım. Sonra yanındaki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. 2 tane kaldı. Şuna battım, bir öncekine. İkili trabzan. Bakın sonda bir tane zincirimiz var. Bunun da tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım ve aynısını aynı noktaya tekrardan batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Baştaki ve sondakilere 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincirimi çektim, döndüm. Şimdi bundan sonra hep aynı ilerliyor. Doladım. Bakın ilk trabzanımın tepesine batıyorum tekrardan. 2 tane ile başlıyorum. Az önce de 2 tane ile sonlandırmıştım. Sonrasında hep aynı devam edecek. 2 tane ile başlayacağız. Finale geldiğimiz zaman da şu bitiş noktasındaki son trabzanın tepesine de 2 tane öreceğim. Böyle böyle artırmaya devam edeceğiz. Buradaki ön kısımda yavaş yavaş birbirine kavuşacak. Bunu kaç sıra boyunca ilerlemişiz? Hemen ona bakmak istiyorum. Evet, şöyle saydığım zaman bakın tam başlangıç noktasından itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 sıra boyunca ilerliyoruz. Sonrasında
ufak bir iki değişikliğimiz var. Sonra gövdeyi birleştireceğiz. Sonrasında da kola geçeceğiz. 16 sıra boyunca ilerleyelim. Sonra tekrardan buluşalım. Şimdi ördüğüm parça üzerinden devam ediyorum. Şöyle bir şekil elde etmiş olmamız gerekiyor. Bakın şöyle katladığınız zaman arttırma yerlerini üst üste getirin, şu noktaları, şu boşlukları arttırma yerlerini üst üste getirdim, şu delikleri. Bu tarafı da aynı şekilde, bakın şu ön kısımdan artık birleşme noktasına ulaşmış durumda. Bunu da nasıl belirleyebilirsiniz? Başka bedenlerde de ya da sayarak da yapabilirsiniz. Medium örerken. Sırt kısmında 30 tane bizim trabzanımız vardı. Zincir üzerine trabzan yapmıştık. Dolayısıyla şurayı katladığınız zaman tek parçada şu kısımda 30 tane trabzanınız olacak. Burada da 30 tane trabzanınız olacak. Toplamda 60 tane olduğu zaman tam eşitleniyor. Şimdi bu noktada 16 sıra ördünüz. Benim küçük olduğu için tabii çok daha hızlı bir şekilde ben ulaştım birleşmeye. Şimdi şuraya gelelim. Şu noktaya. Buradan devam edelim. Şu noktaya gelelim. Bakın kol kısmında farklı bir çalışma yapacağız. Kollarda farklı bir çalışma yapacağız. Önde ve arkada dümdüz ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Buradan devam edelim. Koldaki birleşim yerine kadar gelelim. Arttırma yerine kadar gelelim. Evet, şimdi şu bölgedeyim. Bakın ilk arttırma yerime geldim. Şuradan şuraya benim kol kısmı. Buradaki arttırmayı da yaptım. Bakın V şeklinde görünüyor zaten burası. Sonrasındaki ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına da batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sizler buraya yan yana 3 tane ikili trabzan yapabilirsiniz. 3 tane ikili trabzan yaptım. İpimi doladım. Son trabzanıma tekrardan bir tane daha battım. Yani son zincirime bir tane daha battım. Yani toplamda yan yana 2 tane trabzan yapmış oldum. V grubumu ördüm. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Aynı trabzanın içine bir tane daha trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Alttan bir tane trabzan atlıyorum. Yanındakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı yere bir tane daha. Bir tane zincir. İpimi doladım. Alttan bir tane atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir tane daha ikili trabzan. Bir tane zincir. Bakın şu şekilde ikişerli ikişerli trabzanlar yapmış oluyoruz yan yana. Doladım. Bir atladım. Bir sonrakine battım. İkili trabzan yapıyorum. Doladım. Ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Bir tane. Bu şekilde devam ediyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum alttan. Yanındakine batıyorum ve üzerine 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde devam ettireceğim. Sonda biz şöyle üçerli başladık. Sonda da 3 tane kalacak şekilde o sayıları belirlemiştim. Şimdi bunda ne olacağını bilmiyorum ama sonda 2 tane de kalabilir, 3 tane de kalabilir. Fark etmiyor. Bu şekilde devam edelim şimdi. Bir atlıyorum, bir sonrakine batıyorum. Şimdi çifter çifter trabzanlarımızı yaptık. Sayılarımız farklı olduğu için başlangıçta ve sonda tutmayabilir birebir aynısı. Benimkisi çok küçücük. Large ve small'larda da aynı şekilde bakın. Şurada V grubunuzu yaptıktan sonra 3 tane trabzan yapın. Sonrasında bu şekilde başlangıç yapın. Sonda da aşağı yukarı yani bir tane ya da 2 tane farklılık gösterecektir. Bakın son çiftli trabzanımı yaptım. Sonrasında batıyorum bir sonrakine. Tek başına yaptım. Sonra V'min bacağına battım. Tek başına yaptım. Yani burada başlangıçta nasıl yaptıysam bu tarafta kendisini karşıladı gibi bir şey oldu. Bir tane ya da 2 tane farklılık olacaktır. Yani çok da önemli değil kısmı. Şimdi son trabzanımı yaptıktan sonra tekrardan hemen artırma noktama atlıyorum. Ve buraya da bir tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Sonrasında sırt kısmına geçiyoruz. Sırt kısmına dümdüz trabzan örüyoruz. İkinci kola geçtiğimizde bu tarafta yaptığımız gibi işte 2 tane yan yana trabzanımızı yaptık. Üçüncüsüne 2 tane battık. 2 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Alttan bir tane atlayıp bir sonrakine 2 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Bir atladık. Bir sonrakine battık şeklinde. Yani burada ne yaptıysak bu taraftaki kolumuzu da aynısını örelim. Evet, şimdi şu ön parçamızı birleştirmemiz gerekiyor. Şu iki patı. Ne yapmıştık az önce saydık. Arka sırada kaç tane ile başladıysak şurada. Ön parçamızın tek tarafında da o kadar sayımız vardı. Bir sırada ekstradan bakın şuradaki çifterli trabzanlarımızı yaparak bir sırada göğüs için büyütmüş olduk. Şimdi
Burası benim ön yüzüm. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Bakın ilk çekmiş olduğumuz zinciri ve üzerine örmüş olduğumuz trabzanlardan buranın ön yüzü olduğunu anlayabilirsiniz. Burası biraz daha kabartılı duruyor. Ters yüzü biraz daha farklı, trabzanın şeklinden anlaşılıyor. Şimdi ipim bu tarafta. Sıra sayılarımız farklı olabilir. Ben küçük çalıştığım için bu tarafa denk geldim. Belki siz öbür tarafa denk geleceksiniz. Ona göre ayarlamasını yaparsınız. Şimdi ipim tığım sağ tarafta. Bakın soldaki ilk trabzanımın ikinci zincirine giriyorum. İkinci zincirine girdim. İpimi buradan çekiyorum ve bir ilmek kaydırmayla birleştirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Çok sıkmayalım buradaki zincirimizi. Sonra böyle devam etmek istemiyorum. Buradan devam edersem düz yüzünden öreceğim ama arka kısma düz devam edeceğim. Yani şöyle anlatayım. Ters yüzünün bana bakmasını istemiyorum. Düz yüzünün bana bakmasını istiyorum. Bu yüzden bunu çeviriyorum. Eğer aynı şekilde denk geldiyseniz düz yüzünüz size dönük olsun. Bu şekilde üzerine ördüğünüz zaman dümdüz devam edecektir. 2 tane zincirimi çektim. Şu altta görmüş olduğunuz şu trabzanın üzerine 2 tane zincir çekmiş olduk. Bunu bir sonraki sırada şimdi takip edeceğiz. İpimi doladım. Hemen bakın bu trabzanımın, buradaki başlangıçtaki trabzanımın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi birleştirmemizi yapmış olduk. Doladım. İkili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Kol kısmına gelene kadar devam edelim. Şurada tekrardan bakın çifterli çifterli yapmış olduklarımızın üzerine başka bir işlem uygulayacağız. Şöyle ters tutuyorum çünkü şöyle devam ettik. Bakın buradan geldik buraya kadar. Köşedeki hemen arttırmamı da yaptım. Sonrasında 3 tane trabzan vardı yan yana. O 3 tane trabzanımın üzerine de trabzanlarımı örüyorum. Dümdüz. Sonrasında neye denk geldik bakın. 2 tane trabzan yapmıştık. Çiftli trabzanım var. İpimi doladım. Bu çift 2 tane yapmış olduğum trabzanımın şu orta noktasına giriyorum. Böyle tepesindeki zincire batmıyorum. Tam ortasına batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. İpimi doladım. Şurada bir tane de zincir çekmiştik. Çifter çifter trabzanlarımızın arasında bir tane de zincirimiz vardı. Bu boşluğa giriyorum şimdi. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım ipimi. Bakın çift trabzanım var. İkisinin tam orta noktasına battım ve ikili trabzanımı yaptım. Çift trabzanlarımızın ortasına giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra şuradaki kocaman boşluğa girip 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Boşluğa giriyorum. Şimdi şu 2 tane trabzanın olduğu tam orta noktaya girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında kocaman boşluğuma girdim. Buraya da 2 tane. Doladım ipimi. Bakın çift trabzanlarımın tam orta noktasında bir tane. Sonra kocaman boşluğuma da 2 tane. Burada anlaşılmayacak bir durum yok. Herhalde gayet net anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu şekilde bakın şimdi ilk İspanyol kol gideceği için ilk genişletmemizi bu noktada yapmış olduk. Sonra burayı devam ettiriyorsunuz. Kol bitiyor. Kol bitiyor. Aynı tempoda devam. Arttırmalara, boşluklara 2 tane. Şu 2 tanesinin arasında bir tane yaparak bu noktaya kadar geldik. Burayı tekrardan dümdüz ördük. Bu kola geldik. Bu kolda da aynısını yaptık tekrardan. Diğer kolda yaptığımız gibi. Boşluklara 2 tane. Şu trabzanlarımızın arasında bir tane. Sonrasında öne geldik. Şu noktada tekrardan buluşalım. Bakın nasıl bir sonraki sıraya çıkacağınızı görelim. Ondan sonrası kolu ellemeyeceğiz. Tamamen gövdeden devam edeceğiz. Şöyle detaylı göstereyim size bakın. Hatta şöyle katlayalım en anlaşılır nasıl olacaksa o şekle getirmeye çalışıyorum. Şimdi şurada birleşim yaptıktan sonra ilmek kaydırmayla birleştirdik. 2 tane zincir çektik. Bakın şuradaki tek trabzanımızı oluşturduk. 2 tane zincir çektik ve devam ettik. Dolandık geldik. Şimdi son trabzanımı da yaptım. Şöyle nasıl en anlaşılır olan şekilde dediğim gibi şu alttaki trabzanımın üzerine örmüştüm bunu. Bu yüzden son trabzanımızı yaptıktan sonra bakın bunun üzerinde bunu ördüm. Daha sonra bu trabzanımın ikinci zincirine batıyorum. Her sırada aynısı olacak. İkinci zincirine batıyoruz. İpimi buradan çektim. Bu kısmı biraz zor olabilir çünkü
ters tarafından ördüğümüzde bir o yana bir bu yana daha kolay oluyor. Hep aynı yönden ördüğümüz zaman şuradaki zincirlerin yönleri istediğimiz gibi olmuyor. Buradan ipimi çektim ve bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bakın şimdi bu trabzanı da hep takip edeceğiz. Sürekli aynı trabzanın üzerine ekleyeceğiz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Bir daha böyle dönüp dolanıp geldiğimiz zaman bu trabzanımızın ikinci zincirine batıp ilmek kaydırmamızı yapacağız bir sonraki sıraya çıkmak için. Bu yüzden bunu bu kadar detaylı anlattım. İpimi doladım ve hemen bakın bu trabzanımın tepesindeki zincirime battım ve örmeye devam ediyorum. Artık hiçbir sıkıntı yok. Burada kollarımızı, kol altlarımızı birleştireceğiz. Sadece gövdeyi öreceğiz. Şimdi şurada kolları nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Ondan sonrası hep aynı devam ediyor. Şimdi ördüm, bakın buradan geldiğim şu noktadayım. Tam böyle kol altı birleşim noktasındayız. Şuraları sayabilirsiniz. Şimdi buraya geldik. Hep düz tarafından örüyoruz artık. Yani hep aynı noktadan öreceğiz. Bir bu tarafa bir bu tarafa yapmıyoruz. Bu yüzden ilmeklerimiz şuradaki artık modelimiz diyelim. Bakın buralarda böyle katlı katlı dalgalı görünüyordu. Bundan sonrası dümdüz görünecek. Dolayısıyla az önce dediğim gibi zincirlerin yönleri bize ters geliyor. Ama şu noktaya geldiğinizde bakın şuradaki V'nin sağ bacağının üzerine batıyorsunuz. Ters geldiği için birazcık zorlanabilirsiniz ama ona batıyorsunuz. Sonrasında karşılıklı gelecek şekilde bakın şu birleşim noktalarını karşılıklı gelecek şekilde tutuyorum. İpimi doladım. Her ikisini birden girdim. İpimi çektim ve buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Kolumu artık örmüyorum. Çeviriyorum. Sırt kısmıma geçiyorum. İpimi doladım ve buradaki V'mizi buluyoruz. Buradaki V'mizin de sol bacağına batıyoruz. Bakın buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz muhakkak. Sonrasında devam ediyorum. Sırasındaki trabzanımın tepesindeki zinciri buluyorum ve ikili trabzan örüyorum. Burada birazcık şaşırabilirsiniz çünkü dediğim gibi zincirlerin yönleri bu zamana kadar ördüğümüz tarafta değil. Yönleri değişik. Size ters gelebilir ama alışacaksınız çünkü bu şekilde devam edecek bundan sonraki sıralar. Şu şekilde bakın kol altına birleştirmiş olduk. Sonrasında devam ediyorsunuz sırt kısmını örmeye. Buraya geldiğinizde tekrardan V'mizin sağ bacağına batıyoruz. Sonrasında birleştiriyoruz bu ikisini. İkisini birlikte ikili trabzan yapıyoruz. Sonra çeviriyoruz. Ön kısmına geçiyoruz. Öndeki V'mizin de sol bacağına işledikten sonra ikili trabzanımızı buraya kadar gelip sonra az önce anlattığım gibi ilmek kaydırma ile birleştiriyorsunuz ve sürekli aynı yönde döne 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 istediğiniz uzunluğa getirene kadar bu parçanızı örüyorsunuz. Ondan sonra kola geçelim. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Birkaç sıra örersiniz. Burayı bekletirsiniz. Sonra devam edebilirim diye. Önce kolları yaparsınız. Sonrasında gövdesini birleştirirsiniz. Artık o kısmı size kalmış. Ben bundan sonraki kısmını büyük parçamda kolumuzu örerek devam edeceğim. Şimdi kolumuzu nasıl devam ediyoruz? Bakın yine düz tarafı bize dönük olacak parçamızın. Ters yönünden örmüyoruz. Düz tarafı bana dönük. Şuradan hemen bir ilmekçik ayarlayarak başlayabiliriz. Şu kısımdan tam koltuk altı kısmından başlamak istiyorum. Şuradan bir ilmek yapalım önce kendimize şöyle küçük. Şuradan giriyorum bakın. Boşluktan. İpimi de çektim. 2 tane zincir çektim. İpimi doladım. Sonraki boşluğumu atladım. İkili trabzan yaptım. Şöyle yapalım. Çünkü burası boşluk yeriydi. Bakın V'nin olduğu yerde. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapalım. Bir tane zincir çekiyoruz. Doladık. İlk trabzanımızı atlıyoruz. İkinci trabzanımızın tepesine batıyoruz. Ve 2 tane ikili trabzan. Bir tane zincir doladım. Bir sonraki trabzanımı atlıyorum. Zincirleri de sayabilirsiniz. Sıradaki zinciri atladım. Bir sonrakine battım.
Bunu şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Doladım. Sıradaki zincirimi atlıyorum. Bir sonrakine batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın. Yani bir alt sırada burada şöyle yapmıştık ya hani ikili çifter çifter trabzanlar yapmıştık. Sonra onun üzerine 3 tane trabzan örmüş olduk. Yani kutucuklarımızın, şu boşluklarımızın ve çiftli trabzanlarımızın arasına da ikili trabzan örmüştük. Şuradakinin aynısını yapıyoruz. Yani çifter çifter trabzan yapıp aralarda da bir tane zincir çekelim. Ben de bunu önüme alıp çok daha düzgün, muntazam bir şekilde öreyim. Şu sona kadar devam ettirelim aynı şekilde. Evet, şimdi komple ördüm bakın şurayı ve sona geldim. Şurada bir tane iki tane zincir çekmiştik. Sonrasında atlamıştık çifter çifter trabzanlarımızı yapmak için. Sonda da çiftli trabzanlarımı yaptıktan sonra şuradakinin bakın ilk 2 tane zincir çektiğimiz yerin ikinci zincirine batıyorum ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Çektim ve ilmek kaydırmayla birleştirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Sonra 2 tane zincirle yukarı çıktım. İpimi doladım. Şu hemen dibindeki boşluğa giriyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, ipimi doladım. Bakın şimdi aynısını tekrar ediyoruz. Şu 2 tane gruba atlıyorum, boşluğa giriyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir ipimi tekrardan ikili grubuma atlıyorum, boşluğa giriyorum. Bu sırada da aynı şekilde çiftli trabzan gruplarımızı yapacağız. Bir tane zincir çekip ikili trabzan yapıyorsunuz. Boşluklara girdik. Bakın şu şekilde. Bu sırayı da bu şekilde devam ettirelim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sonrasında renk değişimimiz olacak. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın son çiftli trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim ve şurada 3 tane zincirle yukarı çıkarak başlamıştık bu sıraya. Bunun şu tepesine batıyorum ve ipimi buradan kaydırdım. Şimdi burada renk değişimi yapacağız. Kızıma bakın krem renkli ipimi kesmiyorum. O dursun bir sonraki sırada çünkü onunla tekrardan devam edeceğim. Şuradan bu ipimi öncelikle şurayı bir sıkıştırmamız lazım. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle şu boşluğun içine yürütmeye çalışacağım. Bu siyahımızı da çekelim. Kremimizi de iyice sıkıştıralım. Şuradan ilmek kaydırma yaparak şurayı bir ilerleyelim önce. Şunu iyice sıkıştırır ve bağlarsınız sonrasında. Bakın şimdi şu boşluğundayım. İpimi birazcık çekiyorum, şöyle uzatıyorum. İpimi doladım. Bunu da uzattım. İpimi doladım. Aynı boşluğa girdim. İpimi çektim ve uzattım. Bekletiyorum. İpimi doladım. Aynı boşluğa girdim. İpimi uzattım. Bekletiyorum. İpimi doladım. Aynı boşluğa girdim. İpimi uzattım. Şimdi şurada var olan bütün trabzanlarımı aynı anda topluyorum ve kapatıyorum. 2 tane de zincir çektim. İpimi doladım. Trabzan grubuma atlayıp boşluğuma geçiyorum. İpimi çektim ve birazcık uzattım. İpimi doladım. Boşluğuma girdim, çektim ve uzattım. Bekletiyorum. İpimi doladım. Boşluğuma girdim, çektim ve uzattım. Bekletiyorum. İpimi doladım. Toplamda 4 kere yapıyoruz bunu. Sonra hepsini birlikte şöyle topluyoruz. Bakın tığım da siyah renk ama 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte kapatıyorum ve 2 tane de zincir çekiyorum. İpimi doluyorum, boşluğuma giriyorum, uzattım, bekletiyorum. Doladım, boşluğuma girdim, çektim ipimi, uzattım, bekletiyorum. Doladım, tekrardan girdim, 3 oldu bu. Doladım, tekrardan girdim ve 4 oldu. Hepsini birlikte önce topluyorum. Tığımın üzerinde 2 tane ilmeğim kalıyor. Kapattım ve 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bakın bir sonraki boşluğuma atlıyorum. Çektim, uzattım, bekletiyorum. Doladım. Boşluğuma girdim, ipimi çektim, bekletiyorum. Doladım. Boşluğuma girdim, ipimi çektim, bekletiyorum. 3 oldu. Doladım. Boşluğuma girdim, ipimi uzattım. Hepsini birlikte toparladım. Tığımın üzerinde 2 tane ilmeğim var şu an ve kapattım. 2 tane de
zincir çektim. Bu şekilde bütün boşluklarımıza girerek bu topçuklarımızdan yapıyoruz. Şu şekilde hepsini yaptım. Bakın son topçuğumu da ördükten sonra 2 tane zincirini çektim. İlk başlangıçta yapmış olduğumuzun tepesindeki zincire batıp ipimizi buradan çekiyoruz ve bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bir tane de zincir çektim. Şimdi siyah ipimi kesiyorum artık bu noktada. Çünkü uzun bir süre onunla görüşmeyeceğiz. Bunu attım. Krem renkli ipimi zaten şu şekilde bekletiyordum, bakın. Kesmemiştim. Bu burada dursun. Krem renkli ipimi şu taraftan alayım buraya. Buraya aldım. Sabitledim. 2 sabitlememle birlikte 3 tane zincir çekmiş oldum. Doladım ipimi. Aynı yere tekrardan giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzanım oldu. 2 tane topçuğun ortasındaki boşlukta doladım ve aynı yere bir tane daha. Toplamda 3 tane ikili trabzan yaptım. Herhangi bir zincir çekmiyorum. İpimi doladım ve bir sonraki boşluğuma atlıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3 tane ikili trabzan. İpimi doladım, boşluğuma girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün boşluklarımıza girip bu sırada üçerli trabzanlar yapıyoruz ve zincir çekmiyoruz. Ayrıca boşluklarımıza üçlü trabzanlar yapalım. 3 tane ikili trabzan. Sıra sonunda tekrardan buluşuruz. Evet, şimdi üçlü trabzan gruplarımızın da sonuna geldik. Hemen şöyle bakın, başlangıçtaki trabzanımın tepesine batıyorum. İpimi çektim. İlmek kaydırmayla burayı kapattım. Sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçtik. 2 tane zincir çektim. Bu trabzanın üzerine ipimi doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine ikili trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimi doladım. Bakın bir trabzan atlıyorum. Şuradan da sayabilirsiniz. Daha rahat, kolay olacaktır. Şurayı örmüşüz. Bir tane başağıma atlıyorum. Yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Doladım ipimi. Hemen yanındakine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir. Doladım ipimi. Sıradaki başağıma atlıyorum. Bir sonrakinin içine battım ve ikili trabzan. İpimi doladım. Hemen yanındakine bir tane daha. Dibine batmıyorum, yanındaki zincire. Bir sonraki başağıma atlıyorum. Yanındakine batıyorum. İkili trabzan. Doladım. Hemen yanındakine, bakın buraya yapmıştık. Şimdi hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bu şekilde bir tane atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Ve yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, ipimi doladım, bir atladım. Yanındaki 2 tane başağımın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sırayı bu şekilde bitirdikten sonra bir sonraki sırada tekrardan aynısını tekrar ediyoruz. Şuradaki gibi. Sonraki sırada aralara giriyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip bir sonraki araya atlıyoruz. Bir zincir çekip bir sonraki sıraya atlıyoruz. Bunu 7 sıra boyunca devam ettireceğiz aynı şekilde. Şimdi bu birinci sıramız, toplamda 7 tane bunun aynısından olacak. Evet, şimdi şöyle bir üzerinden geçelim. Düz parçamızı buraya kadar ördükten sonra şurada hemen arttırmalı kısmına başlamıştık kolumuz için. Buradan arttırmalarımızı başladık. Bir tane topçuk grubu yaptık. Sonrasında bakın şurada üçlü setlerimiz vardı. Daha sonra bu kısma 7 sıra boyunca aynı işlemi tekrarladık. İkili ikili. 7 sırayı bitirdikten sonra bir sıra şimdi siyah renginize geçiyorsunuz. Şu top yaptığımız grupların aynısından yapıyorsunuz. Bir sıra topçuk grubumuz var şimdi. 7'yi bitirdikten sonra. Bu siyah grubu bitirdikten sonra da üzerlerine bakın, aralarına nasıl örmüştük bir önceki sırada? Üçer üçer şu şekilde trabzanlar örmüştük. Üçer üçer ikili trabzanlar örmüştük. Siyah grubumuzu, topçuklarımızı yapalım. Üzerlerine de üçlü gruplarımızı örelim bir sıra. Aralarda zincir çekmeden. Sonra tekrardan buluşuruz. Şimdi bir sıra siyah grubumuzu ördük. Üzerine de bakın üçerli gruplar halinde ikili trabzanlarımı yaptım bahsettiğim gibi. Şimdi bu sırada da yine 2 tane zincirli yukarı çıkıyorum. 1,
2 zincirle yukarı çıktım. İpimi doladım. Sıradaki zincirimin tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Alt sırada yaptığımın aynısı. İpimi doluyorum. Bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Doladım. Yanındaki zincire batıyorum. Yanındaki zincire battım. İkili trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Daha doğrusu bir tane trabzan atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Doladım ipimi. Yanındaki trabzanımın tepesindeki zincire battım. Bir tane daha ikili trabzan. Bu şekilde yan yana iki tane trabzanlar yapıyoruz bu sırada. Arada da bir tane zincirimiz var. Bir tane zincirimi çekiyorum. Doladım. Bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Ve yanındakine de bir tane ikili trabzan. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Şimdi ipim burada kalmıştı. İlmek kaydırmayla yürütüyorum şu boşluğuma kadar. İlmek kaydırmayla boşluğumun olduğu noktaya geldim. 2 tane zincir çektim. Doladım. Aynı yere tekrardan bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Doladım ipimi. Bir sonraki boşluğuma atlıyorum. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Artık boşluklarımızın içine çalışıyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz arada. Doladım. Şimdi buradaki boşluğumu atlıyorum. Bir tane ikili trabzan, yanına bir tane daha ikili trabzan ve bir tane zincir. Bu şekilde bütün boşluklarımızın içini doldurarak devam ettiriyoruz. Bu sayıyı da bu şekilde tamamlayalım. Sonra bir sırada siyah ipimizle sık iğne ile geçeceğiz çevresinden. Sıramın sonuna geldim. Son ikili grubumu yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şuradan hemen ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bir tane de zincir çektim. Artık krem rengimden ayrılabilirim. Çünkü onunla da işimiz bitti. Şimdi siyah ipime geçiyorum tekrardan. Şimdi herhangi bir boşluktan giriyoruz. Şu noktadan giriyorum. İpimi bu tarafa çektim. Şöyle sabitlemesini yaptım. Sonrasında bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Bir tane sık iğne. Bu ipi daha sonra arkadan yürütürüz. Sonrasında bakın şu ikili grubumun tam orta noktasına batıyorum. Şu arkadaki ipçiklerimizi yürüteceğiz sonradan. Buraya bir tane sık iğne. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Şunları sıkıştıralım iyice. Bu arada işimizin hala düz tarafındayız. Tersinden yapmayın ki çirkin görünmesin. Boşluğuma giriyorum. Boşluğumun içine bir tane sık iğne, bir tane de şu 2 tane trabzanımın tam orta noktasına batıyorum. Buraya da sık iğne yapıyorum. Bir tane boşluğa, bir tane de 2 tane trabzanımızın tam ortasına. Bu şekilde kolumun etek kısmını da sık iğnelerle bitirmiştim. Şöyle göstereyim bu taraftan bitmiş halini. Şu şekilde düzgün görünüyor. Bakın iç kısmı da bu şekil. Bu da bizim kullanacağımız kısım. Bunu da bu şekilde sonlandıralım. Sonra yaka kısmında tekrardan buluşalım. Kollarımızı tamamen bitirdik. Şimdi yaka kısmını göstereceğim. Ben kendi bluzumun üzerinde ördüm. Sizinle şöyle küçük bir parça başlangıcı yapmıştık. Bunun üzerinden göstereceğim nasıl olacağını. Şimdi bluzumuzun bakın ön kısmından başlamıyorum. Tam şöyle ense kısmından başlatacağım. Şöyle enseden herhangi bir boşluktan giriyorum. Şimdi şuradaki farkı anlamışsınızdır zaten. Burada düz trabzanlarımız var. Bu kısım artırma yerleri olduğu için daha farklı. Bu yüzden şu düz trabzanlarımın herhangi birinin bakın arasına girdim. İpimi buradan çekiyorum. Bir tane zincirle ipimizi sabitledik. Tığın üstüne ipimi doladım. Aynı boşluğa giriyorum. Çektim ipimi. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte topluyorum. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Bir sonraki boşluğumu atlıyorum. Çektim ipimi. Hepsini birlikte topladım. Bir tane çakma trabzan. Şimdi buradaki boşluklarımızın hepsine giriyorum ve çakma trabzan yapıyorum ilk etapta. Yalnız dikkat etmeniz gereken sadece bakın trabzanların aralarına giriyorum. Yani yakamızın şu ön kısmına geldiğimizde aynı sistem işlemeyecek. Sadece görmüş olduğumuz trabzanların arasına giriyoruz. Yani şuradaki arttırma yerine gelene kadar. Bu noktaya kadar aralara girerek örüyoruz.
Ön kısımda daha farklı bir işlem yapmamız gerekiyor. Çünkü aynı rutinle devam ettiremiyoruz maalesef. Bakın tam köşedeyim. İpimi doladım. Köşe noktasına da giriyorum şu boşluğuma. Buraya da bir tane çakma trabzan yapıyorum. Doladım. Devam ediyorum tekrardan. Trabzan boşluklarıma girerek örüyorum. Şuradakine de hep sırayla gelen hepsine çakma trabzanlarımı yapıyorum. Ön kısma gelene kadar bunu bu şekilde devam ettirelim. Böyle dolandı. Geldik bakın tam şu noktadayım. Şimdi buradan aşağıya ineceğim. Şu noktaya kadar indiriyorum. Tam köşe noktasına kadar. Ayrıntılı ayrıntılı gösteriyorum bütün aşamalarını. Şuradayız bakın. Tam köşedeki birleşim arttırma yerimi de ördüm. İpimi doladım. Şimdi şu sıralamayı da takip etmeniz gerekiyor. Her birine bir tane yapacağız çünkü. Şuradaki sıralamalarımızı takip etmemiz gerekiyor. Zaten kat kat belli oluyor. Şimdi ilk sırama giriyorum. Bir tane çakma trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Doladım. Bir sonraki sıramı buluyorum. Hangisi? Bu sıra değil, yani bu sıra. Sizin elinizde daha net görünecektir. Buraya bir tane çakma trabzan yaptım. Bir tane zincir. Şöyle aşağıya doğru baktığınız zaman zaten bir zincirimi çektim. Sonra buradaki trabzanın boşluğuna bir tane çakma trabzan yapıyorum. Şu sırama, onun en başına. Sonra bir zincir çekip alttakinin en başındaki boşluğuma girip bir tane çakma trabzan yapıyorum. Zincirimi çekmiştim. Şimdi trabzan boşluğuma girdim. Bir tane çakma trabzan yaptım. Zincir çektim, doladım. Alttaki trabzan boşluğuma giriyorum. Bir tane çakma trabzan yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Böyle minik minik deliklerimiz oluşmuş oluyor ilk etapta. Şimdi şuradaki noktaya tam bakın birleşim noktasının, birleşim yerinin tam sağ tarafındaki şu noktaya kadar ilerletelim öncelikle. Şurada net görünüyordur. Bakın tam bu noktaya kadar geldim. Şu alt kısma yapmıyoruz. Buraya yaptığımız zaman çünkü trabzanımızı burada bir ovallik oluşuyor. Mümkün olduğunca V şeklini koruyarak devam ettireceğiz. Şurada kalmıştık. Doladım ipimi. Buraya yapmıyoruz. Sol taraftaki kısmı atlıyorum. Buradaki ilk trabzan grubuma bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi yukarı doğru devam ediyorum. Aynı şekilde bakın. Trabzanlarımın boşluklarına giriyorum. Bir tane çakma trabzan, bir tane zincir. Boşluğuma giriyorum. Bir tane çakma trabzanımı yapıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Burası da anlaşılmıştır. İlk turumuzu bu şekilde atacağız. Çakma trabzanımızı yapıp zincir çekeceğiz ve bu şekilde devam ettireceğiz. Trabzan kısmına geldiğimizde de şurada trabzan kısmımız var. Bakın burada arttırma yerimizin üstü trabzandı. Bunların da aralarına giriyorduk zaten şu kısımda yaptığımız gibi. Böyle tamamlayalım bu kısmı. Son kısma geldim şu şekilde bakın. Şimdi artık siyah rengime geçiyorum. Kreminizi kesebilirsiniz bu noktada. Bundan sonra ihtiyacınız olmayacak. İpimi buradan geçirdim. İyice sıkıştırıyorum. Bir tane de zincir çekelim tam sabitlensin. Burayı iyice böyle sıkıştırırsınız. İpimi doladım. Bakın hemen şu boşluğa atlıyorum. Çektim ipimi. Tekrardan çakma trabzan yaparak devam edeceğiz bu sırada da. Doladım. Tekrar boşluklara giriyorum. Şimdi kremdeki boşluklara girip siyah ipimle örüyorum aynı mantıkta. Trabzanların aralarındayım. Trabzanlık aralarına giriyoruz. Çakma trabzanlarımızı yapıyoruz. Sonra döndük. Bu kısma geldik tekrardan. Döndük geldik bu kısma. Bu sefer buraya geldiğinizde bakın burada tekrardan bambaşka bir şey oluşturduk. Boşluklarımız var. Son trabzan boşluğundan sonra şurada yeni oluşturmuş olduğumuz şu deliklere atlıyoruz. Buraya bir tane çakma trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekip sonra yanındakine bir tane çakma trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekip yanındakine çakma trabzan yapıyoruz. Bu şekilde burayı örelim. Şu kısma kadar gelelim. Buradaki olayı da anlatayım. Ondan sonraki zaten kolay. Bakın tam V'nin olduğu noktaya kadar ilerledim. Buraya kadar çakma trabzan, bir zincir, çakma trabzan, bir zincir yaptım. Son çakma trabzanımdan sonra zincir çekmiyorum. Burada zincir çekmeyelim ki burada bir artırma olmasın. Buraya çakma trabzanımı yaptım, zincir çekmedim, doladım ipimi, boşluğuma girdim, çakma trabzan yapıyorum. Tekrardan zincir çekmiyorum ve yanındaki boşluğa atlıyorum. Yan yana 3 tane trabzan yaptık ama zincir çekmedik. Şimdi bir tane zincir çekip öyle yukarıya doğru devam ediyoruz.
Tekrar bir zincir çekip devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bakın. Böyle yaptığımız zaman buradaki V'yi bozmamış oluyoruz. Zincir çekersek orası yuvarlaklaşıyor. Ben kendi büyük parçamda özellikle ördüm ki öncesinde bir test ettim. Ondan sonra sizlere bu küçük parçanın üzerinde gösteriyorum. Sonra burayı aynı şekilde devam ediyoruz. Çakma trabzan zincir, çakma trabzan zincir. Şuradaki trabzanlarımızın boşluklarına da tekrardan aynı şekilde örüyoruz. Sonra bir sırada sık iğne yapacağız. Tamamladığımıza göre şimdi sadece sık iğne yaparak devam edeceğiz. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir tane de zincir çekip burayı sabitliyorum. Şimdi olduğum yere bir tane sık iğne yapıyorum. Olduğum yere. Herhangi bir zincir yok. Sadece aralara giriyorum, sık iğne yapıyorum. Aralara girip sık iğne. Şimdi bütün yakayı hiç zincir çekmeden sık iğne yaparak tamamladım. Çünkü zincir çektiğim zaman yaka salmaya devam ediyor. Eğer çok geniş olduysa bunu bir iki sıra daha devam ettirebilirsiniz. Benim için yeterli oldu bir tane yapmam. Bu şekilde toparlamış olacağız. Sizin için yakayı tamamladım. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş olduk. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.